Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında adeta tektonik bir kayma yaşanıyor. Ve bu yepyeni stratejinin ilk, en somut ve belki de en sert uygulamasını da Venezuela'da görüyoruz. Gelin bu analizde bu şaşırtıcı değişimin arkasındaki nedenlere ve bunun küresel satranç tahtasını nasıl yeniden çizdiğine hep birlikte bakalım. Evet, ABD'nin yeni güvenlik stratejisi ilk meyvesini Venezuela'daki agresif tavrıyla veriyor. Bu stratejinin tam kalbinde kaynakları yönetme diye bir kavram var. Ama durun, bu kulağa geldiği kadar basit değil. Kaynak yönetimi bazen bir kaynağı ele geçirip sonuna kadar sömürmek demek. Bazen de, ki asıl şaşırtıcı olan da bu, o kaynağın piyasaya çıkmamasını tamamen engellemek anlamına geliyor. İşte Venezuela'da tanık olduğumuz şey tam da bu ikinci, yani alışılmışın dışındaki senaryo. Normalde bildiğimiz denklem burada tam tersini işliyor. Amerika'nın hedefi Venezuela petrolünü alıp kendi tanklarını doldurmak değil. Hayır, tam aksine o petrolün yerin altında kalmasını, dünya pazarına asla ulaşmamasını sağlamak. Bu da bizi çok temel bir soruya getiriyor. Yani neden dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip bir ülkenin vanasını kapatmak, onu ele geçirmekten daha değerli olsun ki? İşte bu sorunun cevabı sadece Venezuela'yı değil, tüm dünyayı etkileyecek yepyeni bir Amerikan doktrininde gizli. Peki nedir bu yeni doktrin? Küresel güç dengelerini nasıl alt üst ediyor? Her şey Washington'daki köklü bir zihniyet değişimine dayanıyor. Artık oyunun kuralları yeniden yazılıyor ve bu yeni kuralların merkezinde tek bir ilke var. Önce Amerika. Bakın, bu cümle Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinden alınma ve aslında her şeyi tek başına özetliyor. Amerika'nın 75 senedir oynadığı o küresel jandarma rolü, dünyanın bütün yükünü tek başına sırtlama devri resmen sona eriyor. Bu sadece bir politika değişikliği değil, bir devrin sonu demek. Yeni doktrinin ilkeleri de son derece net ve pragmatik. Artık dünyanın her sorunu Amerika'nın sorunu değil. Odak keskin bir şekilde ulusal çıkarlara dönüyor. Müttefiklerden artık kendi savunma masraflarını karşılamaları isteniyor. Ve işte kilit nokta. Ekonomik güvenlik artık ulusal güvenliğin ta kendisi olarak görülüyor. Bu da özellikle belli bir bölge için çok şey ifade ediyor. Ve bu doktrin, Trump tamamlayıcı ilkesi denen yeni bir yaklaşımla Amerika'nın kendi arka bahçesini, yani Batı Yarımküre'yi tekrar merkeze alıyor. Aslında bu 200 yıllık Monroe doktrininin modern bir versiyonu gibi. Amerika diyor ki, benim yarımküremde Çin veya Rusya gibi hiçbir rakip gücün stratejik bir varlık kontrol etmesine izin vermem. İşte Venezuela hamlesinin stratejik çerçevesi tam olarak bu. Amerika'nın bu şekilde içine kapanması ve kendi yarımküresine odaklanması, küresel satranç tahtasındaki bütün taşları yerinden oynatıyor. Öncelikler, rakipler, roller, her şey, ama her şey yeniden tanımlanıyor. Şu tabloya bir bakın, değişim o kadar keskin ki, dün oyunun merkezi Avrupa, baş rakip Rusya'ydı. Bugünse ana sahne Asya, Pasifik ve en büyük rakip Çin. Bu bir tercih değil artık, Amerika için bir zorunluluk. Bütün enerji, bütün kaynaklar, asıl büyük mücadelenin yaşanacağı bu yeni alana akıyor ve bu durumun en ağır faturasını da Avrupa ödüyor. Peki bu yeni dünya düzeni ve önce Amerika doktrini neden ille de Venezuela'nın petrol vanasını kapatma stratejisiyle birleşiyor? Cevap, enerji piyasasının acımasız ve değişen gerçeklerinde saklı. Sanılanın aksine sorunumuz petrolün bitiyor olması falan değil, tam tersi. Petrol çağı petrol bittiği için değil, piyasada talebi kat kat aşan bir arz fazlası olduğu için sona eriyor. Piyasada kelimenin tam anlamıyla bir petrol seli yaşanıyor. Rakamlar gerçekten çok çarpıcı. 2026'da küresel petrol arzının talebi günde yaklaşık 4 milyon varil geçmesi bekleniyor. Bu, küresel talebin neredeyse %4'ü demek. Şöyle düşünün, bu her gün piyasaya orta ölçekli bir petrol üreticisi ülkenin tüm üretimini boca etmek gibi bir şey. Bu selin kaynakları da belli. Bu arz patlamasının arkasındaki en büyük güç, kayaç petrolü devrimi sayesinde dünyanın en büyük üreticisi haline gelen ABD'nin ta kendisi. Onunla birlikte yine Amerikan ExxonMobil'in operasyonlarıyla parlayan Guyana, Brezilya ve Kanada'da üretime devasa katkılar yapıyor. Yani Amerika hem bu arz fazlasını yaratan hem de bu fazlayı yönetmeye çalışan ana aktör. Bu da bizi basit bir ekonomik denkleme getiriyor. Eğer piyasayı petrole boğuyorsanız ve fiyatların çökmesini de istemiyorsanız, çok basit. Birilerinin petrol üretememesi gerekir. Peki bu denklemde oyun dışı bırakılacak en kolay hedefler kimler? Tabii ki zaten yaptırımlar altında olan veya üretim maliyetleri yüksek olan ülkeler. Listenin en başında da Venezuela ve İran var. İşte aha anı bu. ABD için amaç Venezuela petrolünü ele geçirmek değil, onu piyasadan uzak tutarak kendi üreticilerinin karını ve petrol fiyatlarını korumak.
Peki Venezuela'nın en büyük müşterisi Çin bu duruma ne diyor? İşte bu tablo Venezuela'nın neden bu kadar savunmasız ve yalnız olduğunu gözler önüne seriyor. Venezuela petrolü Çin'in toplam ithalatının ufacık bir kısmını oluşturuyor. Yani Çin için bu petrol olmazsa olmaz değil, sadece büyük iskontosu sayesinde çok karlı bir fırsat. Ama ihracatının %80'ini Çin'e yapan Venezuela için bu ilişki hayati. Kısacası Pekin, Caracas için kavgaya girmez. Bu da Venezuela'yı yalnız ve kolay bir hedef haline getiriyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza daha istikrarsız, daha rekabetçi ve evet çok daha tehlikeli bir yeni dünya düzeni tablosu çıkıyor. Yaşanan şey tam bir domino etkisi. Amerika Çin'e odaklanınca Avrupa ve Asya'daki müttefiklerini bir nevi yalnız bırakıyor. Bu ülkeler ne yapıyor? Mecburen yeniden silahlanmaya başlıyorlar. Ve o Amerikan yatıştırıcısının etkisi geçince dondurulmuş ne kadar eski rekabet, ne kadar eski korku varsa hepsi yeniden canlanıyor. Bu yeni dönemin alametleri ise oldukça endişe verici. Kurallara dayalı düzen zayıflıyor, ülkeler taraf seçmeye zorlanıyor ve en tehlikelisi statülerini kaybetmekten korkan büyük güçler, yani imparatorluklar, her şeyi riske atabilecekleri tehlikeli kumarlar oynamaya başlayabilir. Ve tüm bu analiz bizi o yakıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu eski düzen tamamen gözlerimizin önünde çökerken o büyük imparatorluklar tahtlarını ve yerlerini korumak için neleri ne kadarını riske atacaklar? İşte bu sorunun cevabı önümüzdeki yıllarda hepimizin geleceğini belirleyecek.